gibi yapmışlar. Burası saray mutfaklarıymış. Osmanlı mutfağı hep zora talimmiş. O dönemde dünyanın en kıymetli tatlısı lokummuş. 1. Abdülhamit döneminde bir gün padişah sarayın şekercilerini çağırmış. Osmanlı mutfaklarında sarayda yemekleri erkek aşçılar hazırlıyormuş. Hiç kadın aşçı çalışmamış. Bir medeniyetin büyüklüğünü en iyi mutfağıyla anlarsınız. Merhaba, bugün de Topkapı Sarayı'ndayız. Uzun zamandır video çekemiyordum ama yeni bir başlangıç için Topkapı Sarayı'nı tercih ettim. Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra 1460 yılında yapılmaya başlanmış. 1478 yılında da tamamlanmıştır. Saray İstanbul Boğazı ile Haliç arasında yer alıyor. Kuruluş yıllarında 700 bin metrekarelik bir alana sahipmiş. Şimdiki sahip olduğu alanda 80 bin metrekarelik bir alan. Şuradaki ağaçların güzelliğine bak, harika görünüyorlar. Birinci kitabe ve ikinci kitabe varmış burada. Çeşme gibi yapmışlar. Mutfak bölümüne ait yapılarda genel tasarım anlayışı bakımından gösterişten uzak, son derece yalın bir mimariye sahip, kullanım kolaylığının ve işlevselliğinin esas alındığı söylenebilir. Burası saray mutfaklarıymış. Tarihi bilgilere göre yapının geçirdiği ilk kapsamlı onarım 1574 yılında mutfaklarda çıkan büyük yangın sonrasında olmuş ve bu onarımı Mimar Sinan yapmış. 1766 yılında deprem olmuş, yine kapsamlı bir onarım geçirmiş. Ancak 1856'da Dolmabahçe Sarayı'na taşınılması ile Topkapı Sarayı mutfakları terk edilmiş. Araya 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gibi uzun ve sancılı bir dönemin girmesiyle bir hayli bakımsız kalmış. ...500 yıllık bir öyküyü, yani kahve kültürüne ait bu eserleri bu müzede görmek isteyenler için Osmanlı kültürü içinde oluşturduğu özgün bir serenomidir Türk kahvesi kültürü.
Osmanlı mutfaklarında sarayda yemekleri erkek aşçılar hazırlıyormuş. Hiç kadın aşçı çalışmamış, kadınlar yemek yapmazmış. Sadece haremde bir uygulama mutfağı varmış. Sarayda her gün binlerce insan doyuracak kadar yemek pişiriliyormuş. Değerli Avrupa ve Çin porselen koleksiyonları, bakır mutfak eşyaları ve envai çeşit cam eşya sergisini gezerken büyülenmemek elde değil. Mutfakların 350 yıllık kullanım sürecindeki saray yaşamına nasıl ayna tuttuğunu anlıyorsunuz. Bir medeniyetin büyüklüğünü en iyi mutfağıyla anlarsınız. Kaç çeşit çorbası var, kaç çeşit tatlısı, kaç çeşit şerbeti var. Bunların hepsi bir kültür ögesidir. Osmanlı'da hepsini bir arada yaşatmayı başarmış büyük bir imparatorluktur. Enderun'da çocuklar dersin dışında ikinci bir eğitimde çalışıyorlarmış. 7 sınıf Enderun'da küçük ve büyük oda talebeleri ders dışında ikinci vazifeleri mutfaklardaymış. Mutfağa girip bulaşık yıkamayan, odun kırmayan, tuvalet temizlemeyen hiçbir öğrenci sadrazam olamıyormuş. Sarayda çorbanın yapıldığı yer, yemeğin yapıldığı yer, tatlının yapıldığı yer başkaydı. Mesela burası baklava, helva, tahin, reçel, marmelat, şerbet gibi gıdaların pişirildiği kısımdı. Burası mutfağın son bölümü. Ayrıca burası Osmanlı Sarayı'nın eczanesiydi. Burada yapılan macunların bazıları hastalıkların tedavisinde kullanılıyormuş. Tarihi kayıtlara göre tedavi amacıyla üretilen macunların sayısı 200'e yakınmış. Osmanlı mutfağı hep zora talimmiş. O dönemde dünyanın en kıymetli tatlısı lokummuş. 1. Abdülhamit döneminde bir gün padişah sarayın şekercilerini çağırmış. Şeker iyi güzel de bu şekeri yerken insanın boğazını çiziyor demiş. Siz bu şekeri yumuşatamıyor musunuz diye sormuş. Bizim şekerciler uğraş dünyanın ilk yumuşak şekerini üretmiş. Osmanlı'da adı da rahatı ulkum olmuş. Daha sonra zamanla adı lokum olarak değişmiş.
Burası Topkapı Sarayı'nda Aya İreni Kilisesi. Buraya müze kart ile giriş yapamıyorsunuz. Kapıdan bilet alıp giriş yapabilirsiniz. Burası Bizans'ın ilk kilisesidir. Osmanlı döneminde burası müze olarak kullanılmış. Osmanlı'nın ilk müzesi. Depodaki silahlar antik olunca 19. yüzyılda ilk müze Aya İreni'de açılmış. Uzun süre ganimet ve silah deposu olarak kullanılmış. Zamanla sergi ve mekanlarının yetersiz kalması sebebiyle buradaki eserler 1875 yılında Çinli Köşk'e taşınmış. 1908 tarihinden itibaren Aya İreni askeri müze olarak kullanılmış. Daha sonra bir süre boş kalan yapı onarılmış ve Ayasofya Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı bir birim haline getirilmiş. İstanbul'un fethinden sonra burası camiye dönüştürülmemiş. Mekanın içi ve dışı aynı şekilde kalmış. Burası daha sonra cephane olarak kullanılmış. Madame Seymour kanalında Topkapı Sarayı'nın 2. bölümünde görüşmek üzere.